Merhaba. Elektrik, hayatımızı aydınlatıyor ama bir o kadar da tehlikeli, değil mi? Peki, elektrik tam olarak neden ve nasıl çarpar? Gelin, bu işin sırrını birlikte çözelim. Şu soruyu eminim herkes merak etmiştir. Nasıl oluyor da aynı arızalı cihaz, birini hayattan koparırken diğeri ufacık bir karıncalanmayla atlatabiliyor? İşte bu çok ilginç bir soru ve cevabı aslında sandığımızdan çok daha basit. Hadi gelin, neymiş bu işin aslı, görelim. Aslında her şey 4 basit şeye bağlı. Akım, o akımın izlediği yol, ne kadar süre temas ettiğiniz ve, evet, o en kritik faktör, su, yani ıslaklık. Genelde tehlikeyi yaratanın voltaj olduğunu düşünürüz ama asıl olay bu değil. Şimdi her birini tek tek masaya yatıralım. Evet, ilk ve en önemli kuralı söylüyorum, asıl katil voltaj değil, akımdır. Hani o her yerde gördüğümüz yüksek voltaj tehlikesi levhaları var ya, aslında onlar hikayenin sadece bir kısmını anlatıyor. Asıl ölümcül olan şey bambaşka bir şey. Şöyle düşünelim, çok basit bir benzetme yapacağım. Voltaj, bahçe hortumundaki suyun basıncı gibidir. Akım ise o hortumdan akan suyun miktarı. Peki sizi ıslatan şey nedir? Basınç mı yoksa suyun kendisi mi? Tabii ki suyun kendisi. İşte elektrikte de durum tam olarak bu. Vücudunuza asıl zarar veren şey o elektronların akışı, yani akımın ta kendisi. Ve işte geldik en kritik noktaya. Vücudumuzun direnci, yani elektriğe karşı koyma gücü sabit değil. Kuru bir cildiniz varken direnciniz çok yüksek, diyelim ki 100.000 ohm. Ama cildiniz ıslaksa, mesela eliniz terli ise veya banyodaysanız bu direnç 1000 ohm'a kadar düşebiliyor, yani tam 100 kat. Bu ne demek biliyor musunuz? Aynı voltajda vücudunuzdan geçen akım bir anda 100 katına fırlayabilir. Banyodaki elektrikli aletlerin neden bu kadar tehlikeli olduğunu şimdi anladınız mı? İşte tam da bu yüzden. Peki bu miliamperler ne anlama geliyor? Bakın rakamlar çok küçük görünebilir ama etkileri devasa. Sadece 10-20 miliamperlik bir akım kaslarınızı kilitleyip o elektrik kaynağını bırakmanızı imkansız hale getirebilir. Bırakamama durumu bu işte. Sadece 100 miliamper ise kalbinizin normal atışını bozup onu sadece anlamsızca titreştirir. Buna tıp dilinde ventriküler fibrilasyon deniyor ve sonuç dakikalar içinde ölüm demek. Ve unutmayın, evimizdeki prizde bunlardan kat kat fazlası, yani amperlerce akım potansiyeli var. Akımın şiddeti önemli, evet, ama en az onun kadar önemli bir şey daha var. Akımın vücudunuzda izlediği yol. Çünkü her yol aynı derecede tehlikeli değil. İşte karşınızda en tehlikeli senaryo. Eğer elektrik akımı bir elinizden girip diğer elinizden ya da bir ayağınızdan çıkarsa ne olur biliyor musunuz? Vücudunuzda tam olarak kalbinizin üzerinden geçen bir köprü kurmuş olur. Biz buna kalp hattı diyoruz. İşte bu kalbin o hassas elektriksel ritmini bozma riskini tavan yaptıran şey. Halbuki akım sadece parmağınızdan girip yine aynı elden çıksa hayati organlara es geçtiği için çok daha hafif atlatılabilir. Peki, prizdeki elektrikle pildeki elektrik arasında bir fark var mı? Kesinlikle var. Evlerimizde kullandığımız alternatif akım, yani AC, saniyede 50-60 defa yön değiştirir. Bu da kaslarımızın sürekli kasılı kalmasına, tetaniğe girmesine neden olur. İşte o meşhur elimi bir türlü çekemiyorum hissinin sebebi tam olarak bu. Pillerdeki doğru akım, yani DC ise genelde tek ve çok şiddetli bir kasılmayla sizi kaynaktan uzağa fırlatabilir. Bu da iyi bir şey değil tabii, çünkü genellikle ciddi yanıklara sebep oluyor. Sıradaki konu hepimizin çocukken sorduğu o klasik soru. Madem bu teller bu kadar tehlikeli, kuşlar yüksek gerilim hatlarına nasıl konuyor da çarpılmıyor? İşte bu sorunun cevabı elektriğin en temel prensiplerinden birinde gizli. Bütün olay potansiyel farkı dediğimiz bir kavramda bitiyor. Çok basit. Elektrik tıpkı suyun yokuş aşağı akması gibi akmak için mutlaka iki farklı voltaj seviyesi arasında bir yol bulmak zorundadır. Yani bir yokuş olması lazım. Bakın, bir kuş tek bir tele konduğu zaman iki ayağı da neredeyse tamamen aynı voltaj seviyesindedir. Aralarında bir potansiyel farkı, yani bir yokuş yok. Elektrik de tembeldir. Her zaman en kolay yolu seçer. Kuşun vücudu gibi dirençli bir yoldan geçmek yerine mis gibi iletken alan telin üzerinde akmaya devam eder. Bu kadar basit. Ama eğer o kuş bir anlık dikkatsizlikle kanadını yandaki farklı voltajdaki bir tele ya da daha kötüsü topraklanmış metal bir direğe değdirirse,
İşte o an film kopar. Çünkü o anda yüksek potansiyel ile düşük potansiyel arasında mükemmel bir köprü kurmuş olur. Kendi vücudu. Ve elektrik bu yeni ve ölümcül yolu anında kullanarak devreyi tamamlar. Peki tamam, bu kadar tehlikeden bahsettik. Evimizde bizi bu ölümcül şoklardan koruyan o asıl kahraman ne peki? İşte şimdi çok önemli bir ayrım yapmamız lazım. Evdeki o sigorta kutusundaki sigortalar sizi değil, cihazlarınızı ve evinizin tesisatını korur. Çünkü onlar ancak büyük akımlarda, yani amper seviyesinde atar. Oysa sizin hayatınızı kurtaran asıl cihazın adı kaçak akım rölesidir. Bu alet bir insanı öldürebilecek o minicik miliamperlik kaçakları bile anında fark edip elektriği saliseler içinde kesmek için tasarlanmıştır. Aradaki fark hayatla ölüm arasındaki fark kadar büyük. Peki bu nasıl çalışıyor? Aslında prensip dahice ve basit. Bu cihaz bir prize giden akımla o prizden geri dönen akımı sürekli bir terazi gibi ölçüyor. Eğer bu terazide en ufak bir dengesizlik olursa, mesela 30 miliamperlik küçücük bir fark bile olsa sistem "dur bir dakika, bu akım bir yere kaçıyor" der. Ve o kaçağın sizin vücudunuz olma ihtimaline karşı göz açıp kapayıncaya kadar şalteri indirir. İşte hayat kurtaran mekanizma bu. Diyelim ki tüm önlemlere rağmen en kötüsü oldu ve biri çarpılıyor. Ne yapmalıyız? Şimdi söyleyeceğim adımlar kelimenin tam anlamıyla bir hayat kurtarabilir. 3 basit ama hayati kural var. Birincisi ve en önemlisi, çarpılan kişiye asla çıplak elle dokunmayın. Yoksa siz de o devrenin bir parçası olur, ikinci kurban olursunuz. Yapılacak ilk iş hemen şalteri indirmek ya da fişi çekmek. İkincisi, gücü kesme imkanınız yoksa, kuru ve elektriği iletmeyen bir şeyle, mesela tahta bir süpürge sapıyla, kişiyi elektrik kaynağından itin. Sakın ıslak ya da metal bir şey kullanmayın. Ve üçüncüsü, hemen bir saniye bile kaybetmeden 112'yi arayın. Ve son olarak, gelin elektrikle ilgili doğru bildiğimiz bazı tehlikeli yanlışları, yani şehir efsanelerini bir bir çürütelim. İşte ilk efsanemiz geliyor. Gerçek şu ki, kazığınızı çıkarırken vücudunuzda oluşan binlerce voltluk statik elektrik size hiçbir şey yapmaz. Neden? Çünkü akımı yok denecek kadar azdır. Ama evinizdeki 220 volt, eğer vücudunuzdan yeterli akımı geçirecek bir yol bulursa sizi öldürebilir. Tekrar ediyorum, asıl mesele voltajın büyüklüğü değil, vücuttan geçen akımın miktarıdır. Gelelim ikinci efsaneye. Hani hep derler ya, ayağımda kauçuk tabanlı ayakkabı var, bana bir şey olmaz. Peki bu gerçekten doğru mu? Cevap, hayır, her zaman değil. O ayakkabı ıslaksa, altı delikse, yıpranmışsa yalıtkanlık özelliğini büyük ölçüde kaybeder. Yani tek başına kauçuk ayakkabıya güvenmek çok büyük bir hata olur. Güvenliğinizi asla tek bir şeye bağlamayın. Evet, özetleyecek olursak, unutmayın asıl tehlike voltaj değil, akımdır. Islaklık bu riski yüzlerce kat artırır ve akımın kalbinizin üzerinden geçmesi en ölümcül senaryodur. Evinizdeki gerçek can kurtaranın da sigorta değil, kaçak akım rölesi olduğunu artık biliyorsunuz. Peki, bir sonraki seferde evinizdeki bu hayat kurtaran cihazın çalışıp çalışmadığını nasıl test edebileceğinizi adım adım göstermemizi ister misiniz? Ne dersiniz? Fikirlerinizi yorumlarda bekliyorum. Güvende kalın.